Eserimizde orta kısımda bir parça kaybımız bulunmakta. Bu parça kaybını uygun kalınlıktaki Japon kağıdımızla birlikte tamamlama yapacağız. Bu tamamlama yapmadan önce ilk başta holiteximizi alta geçmemesi için kurutma karton ve holiteximize koyarak alta ıslaklık, nemlik gelmemesi için koyuyoruz. Daha sonrasında asetatımızla bu şekli çiziyoruz. Yönünü de belli ediyorum. Daha sonra bu asetatımızı kenara alıyoruz. Japon kağıdını esere üzerinde yapmıyoruz, dışarıda. Japon kağıdımızda lif yönüne, kağıdın lif yönüne uygun şekilde yerleştirme yapmalıyız. Kağıdımızın lif yönü paralel olduğu için Japon kağıdımızın yönleri de lif şeklinde olmalı. Bunu Japon kağıdımızın kolay kesilen kısmı lif yönünü belli etmekte. O yüzden paralel olduğu için paralel bir şekilde koyup buralardan kaymaması için destekliyoruz. Daha sonrasında Japon kağıdımızı liflendirme, şekle göre liflendirme işlemimizi yapıyoruz. Böyle Japon kağıdımızı yaparken de parlak kısım üstte kalacak şekilde, mat kısım altta olacak şekilde yapıyoruz. Parlak kısmın üstte kalması gerekiyor. Uygun bir şekilde montelemesini yapacağız birazdan. Burada da daha önce yaptığımız tamamlama örneklerimiz mevcut. Bu şekilde tamamlıyoruz. Aynı zamanda burada 2 kat yapıyoruz. Kağıdın kalınlığına göre bazen aynı 2 kat Japon kağıdı kullanırız. Bir taraf Japon kağıdı, bir taraf remo olarak da, remoisable olarak da kullanabiliriz. Aynı yazıları tamamlama yapmıyoruz aslında. Biz kağıda yönelik bir tamamlama yaptığımızdan kaynaklı yazılarda bir tamamlama yapmıyoruz. Ben İsmail Şen, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde fotoğrafçı olarak çalışıyorum. Burada kitap şifanemizde kuru temizliği yapılan kitapların belgeleme işlemlerini yapıyoruz. Daha sonrasında da restorasyonu bitmiş kitapların yine belgelemesi ve hangi işlemler yapıldığı ile ilgili detay çekimlerini yapıyoruz. Öncesi ve sonrası işlemlerini çekiyoruz kitapların. Bu da belgeleme mahiyetinde. Proje ile Kudüs'te mevcut, Filistin coğrafyasında mevcut el yazmalarının dijitalleştirilmesi, akabinde oluşturulacak bir dijital kütüphane ile sonraki nesillere aktarılması konusunda ciddi bir başarı sağlayacağı kanaatindeyim. Böyle bir dijital kütüphanenin Erasmus Kütüphanesi ile birleştiğinde ise oldukça literatüre ve alana ciddi katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Thanks to Professor Dr. Ömer Demir's initiatives, we found many manuscripts in Trabzon. These manuscripts belong to scientists working as lecturers at Trabzon Black Sea University. We interviewed Associate Professor Dr. Şenol Saylan and Associate Professor Dr. Süleyman Gür, who opened their family libraries to us and also carry out studies in this field. Let's listen to them now. Çaykara Işıklı Mahallesi'ndeyiz. Eski adıyla Huşo olarak bilinen mahalle, proje kapsamında eserlerini dijitalleştirdiğimiz Numanzadeler ailesinin yaşadığı mahalle.
Numanzadeler ailesi müderris, 3-4 kuşak müderris yetiştirmiş olan bir aile. 1750 yılları civarında Çaykara'ya geldikleri düşünülüyor. İlk olarak işte Ahmet Efendi olarak bilinen Numanzade Ahmet Efendi, ardından Numanzade Numan Efendi ve onun kardeşi Numanzade Mustafa Efendi, Numan Efendi'nin çocukları Behzat Efendi ve Faik Efendi kanalıyla söz konusu kitaplar günümüze intikal etti. Yalnız 2000 cilt civarında olduğunu bildiğimiz bu istikamette bilgiler aktarılan kitaplar maalesef günümüze 150 cilt kadar ulaşabildi. Bunun nedenleri arasında varisler arasında dağılmış olması bir kısmının doğal koşullar nedeniyle kullanılamayacak hale gelmiş olması. Ancak en büyük etken burada Cumhuriyet sonrası bu kitapları okuyup yazabilecek bir neslin, yani Faik Efendi ve Behzat Efendi'den sonra bu ilmi silsileyi devam ettirecek birinin yetişmemiş olması ve harf devriminden sonra Arapça eserlere karşı takınılan mesafeli tutum bu kitapların çoğunluğunun bu şekilde günümüze ulaşmamasına sebep olmuş oldu. Projemizde günümüze ulaşan kitaplardan yaklaşık 30-40 cildini dijital ortama aktarmayı planlamaktayız. İlgililere faydalı olacağını temenni ediyoruz. Thanks to Professor Dr. Ömer Demir's initiatives, we found many manuscripts in Trabzon. These manuscripts belong to scientists working as lecturers at Trabzon Black Sea University. We interviewed Associate Professor Dr. Şenol Saylan and Associate Professor Dr. Süleyman Gür, who opened their family libraries to us and also carry out studies in this field. Let's listen to them now. Burası Osmanlı'nın son dönemlerinde yetişmiş Kabru Hoca diye maruf Hasan Er Hoca Efendi'nin talebe olarak bulunduğu ve icazet aldığı Tarihi Taşçılar Medresesi. Hemen yan tarafında da aynı şekilde Tarihi Taşçılar Camii yer almaktadır. Kabru Hoca Efendi buradan icazet aldıktan sonra kendisi de hayatının bir bölümünde bu medresede müderris olarak çalışmıştır. Hatta meşhur profesörlerden merhum Bekir Topaloğlu Hoca da onun rahliye tedrisinde bir süre burada tahsil görmüştür. Kabru Hoca Efendi hemen karşı tarafta bulunan Ormancık Köyü'ne mensuptur aslen, fakat oradan buraya gidip gelmek suretiyle tahsilini ve hocalığını bu şekilde sürdürmüştür. Yazma eserlerinin bir kısmını nitekim bu proje kapsamında kayıt altına almış olduk. Kendisi aynı zamanda hayatının belli dönemlerinde çok sayıda hafız yetiştirmesiyle de yine yörede nam salmıştır. Öte taraftan Of merkezde o dönemlerde, Osmanlı'nın son dönemlerinde Mısır'dan gelen bir hoca efendiden astronomi ilmini okumuştur ve dolayısıyla yörede daha sonrasında astronomi ilmine vakıf en şöhretli isim haline gelmiş. Hatta astronomi bilgisine dayanarak zamanın şartlarına göre pek çok cihazı kendisi geliştirerek burada adını duyurmuştur. Proje kapsamında kütüphanesinde yer alan eserlerden bir kısmı dijitalleştirilen Numanzade Numan Efendi'nin kütüphanesinde yer alan bir Kur'an-ı Kerim'den biraz söz etmek istiyorum. Cüzler halinde hazırlanan Kur'an-ı Kerim 30 cüz halinde hazırlanmış ve muhafaza edilmesi için ahşaptan yapılan bir kutu içinde muhafaza edilmiş ve bu sayede günümüze kadar sağlam bir şekilde intikal edebilmiş. Aynı şekilde cüzler de dışları deri olarak kaplanmış. İçerileri yine çok güzel okunaklı bir yazıyla yazılmış olan cüzler. Bunlar parça parça işte cüz okunması üzerine hazırlanmış. Telif tarihi olarak sonuna düşülen kayıtta Cemaziyel Ahir 15 Cemaziyel Ahir olarak not düşülmüş. 1253 yani 1837 yılı civarında yazılmış bir Kur'an-ı Kerim nüshası, cüzler halinde tertip edilmiş bir nüsha.
Niye bu şekilde hazırlandı cüzler halinde? Daha kullanışlı olması hasebiyle hangi cüz okunacaksa kolayca yanına alıp bu cüzü okuyup bitirebiliyorlardı. Yine işte dediğimiz gibi korunması için bir ahşap muhafaza içinde de hazırlanmıştır. Bu Kur'an-ı Kerim'in yazımı Numanzade Numan Efendi'nin amcası Numanzade Ahmet Efendi tarafından yapıldığını düşünüyoruz. 1837 yıl tarihi bize bunu veriyor. Kuşak olarak aile kütüphanesinde intikal etmiş. Amcasından yeğeni Numan Efendi'ye intikal etmiş. Daha sonra onun çocuğu Behzat Efendi, daha sonra işte babam ve daha sonra da bizim kütüphanemize bu şekilde intikal etmiş oldu.